Günümüzde hangi estetik uygulamaları daha çok ön planda? Estetik operasyonda doğru cihazlarla nasıl buluşulur? Kişiler uygulama yaptırmadan önce neleri araştırmalı? Estetik uygulamalarında cihaz teknolojileri hakkında merak edilenlerle estetik cihaz teknolojileri danışmanı Burçin Özbulut az sonra konuştukça da. Ve konuştukça başladı. Burçin Özbulut stüdyo konuğumuz, estetik cihaz teknolojileri danışmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş merhabalar. geldiniz Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Öncelikle meslek değişik. Yani estetik neydi? Cihaz teknolojileri danışmanı. Yani Evet. mesleğinizi bir anlatabilir misiniz bize? Ne iş yapıyorsunuz tam olarak? Ben aslında uluslararası alanda faaliyet gösteren, medikal estetik cihaz teknolojileri üreten bir firmada 8 yıldır yönetici olarak çalışıyorum. Ve 8 yıldır sektörün içerisinde olmakla beraber yurt dışında, yurt içinde farklı kongre ve seminerlere katılıyorum. Ve cihazların kullanımıyla ilgili ve teknolojik farklılıkları ile ilgili eğitimler veriyorum. Bu alanda da danışmanlık veriyorum. Bu arada makineler zaten teknolojik olarak sürekli yenileri çıkıyor ve çok detaylı, teferruatlı makineler. Evet. Bunları öğrenmek ve bunları uygulayabilmek de çok güzel bir eğitim gerektiriyor değil mi? Güçlü bir eğitim Kesinlikle, gerektiriyor. Herkes kesinlikle. yapamaz. Aynen öyle. Detaylı, uzun süreçlerden geçiyoruz. Akabinde bilgileri doğru aktarmak ve cihazların klinik ortamında da doğru kullanılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çok önemli bir konu. Çok. Şimdi hani hitap ettiğimiz kesim var. Zayıflama var, cilt Evet. kalitesini artırıcı işlemler var, selülitler var, birçok işlemler var. Burada nasıl bir yol tavsiye edersiniz, ne önerirsiniz? Yani hangi cihazları günümüzde teknolojik olarak kullanmalıyız ve hangi hasta tiplerine göre? Şimdi esasında şöyle, söylemiş olduğunuz gibi birçok cihaz var, birçok teknoloji var. Burada benim yaptığım şey esasında doktorlarımızı klinikleri için doğru cihazlarla buluşturmak. Çünkü her klinik kendi dinamikleri içerisinde, kendi danışanlarının talepleri doğrultusunda cihaz parkurunu genişleterek hayatına devam ediyor. Bu noktada da talepleri doğru karşılayabilmek, danışanlara etkileyici ve doğru sonuçlar verebilmek adına işe biraz derinlemesine bakmak gerekiyor. Teknolojik kıyaslamalar yapmak gerekiyor, incelemelerde bulunmak gerekiyor. Bu noktada ben devreye giriyor oluyorum. Bizim burada aslında dikkat ettiğimiz şey cihazlarda. Mesela iğneli işlemlerde veya diğer işlemlerde, invazif işlemlerde biraz ağrı oluyor, morarma oluyor, komplikasyonlar oluyor. Biz cihazlarda şuna dikkat ediyoruz. Kendi adıma hani bir doktor olarak. İşte komplikasyonu pek olmasın, Evet. uygulanabilirliği kolay olsun. Kesinlikle. İşlemden sonra hasta rahat bir şekilde normal hayatına dönebilecek mi? Biz bunlara dikkat ediyoruz. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz günümüzde? Şimdi şöyle, günümüzde zaten geldiğimiz noktada mümkün olduğunca kişiler daha az ameliyatı, cerrahi işlemleri veya girişimsel olan işlemleri daha az tercih ediyorlar. Herkes sosyal hayatını kısıtlamadan sağlıklı bir şekilde günlük rutinine devam etmek istiyor. Bu noktada da cihazlar için şunu söyleyebilirim. FDA onaylı cihazlar olması, klinik çalışmalarının yapılmış olması, cihazların kısa veya uzun dönemli yan etkilerinin olup olmadığının araştırılması son derece önemli ve yine ülkemizde de kullanımı ile ilgili onaylar var mı? Cihazların sonuçları ile ilgili kanıtlanmış neler var? Bunlara detaylı bir şekilde hem klinik boyutunda bakmak gerekiyor hem de bir cihazdan faydalanmak istediğiniz noktada mutlaka bunları aslında araştırmanız Peki gerekiyor. ama şimdi ben geliyorum. Amacım güzelleşmek tabii ki dediğiniz gibi konforlu bir şekilde ve çabuk Evet. sosyal hayatıma da dönmek istiyorum. Öncelikle ben nelere dikkat etmeliyim? Yani şimdi aslında bir klinik sahibinin de dikkat etmesi gereken tabii ki makinelerle ilgili şeyler var ama Evet. ben şimdi hasta olarak size soruyorum. Ben neleri araştırmalıyım, nelere dikkat ederek o kliniğe gitmeliyim? Öncelikle örneğin siz selülitle ilgili bir uygulama yaptırmak istiyorsunuz ve bir kliniğe müracaat ettiniz. Size bir takım cihaz bazlı uygulamalar tavsiye edildi. Burada sizin araştırmanız gereken konu size tavsiye edilen cihazın selülit için uygun cihaz olup olmadığına bakmak. Çünkü cihazlar birçok olumlu etki yaratabilir aynı esnada. Örneğin bölgesel incelme sağlayan bir cihaz selüliti giderme konusunda da etkili olabilir. Ama burada sizin selülitinizle ilgili beklentinizi karşılayacak düzeyde etki gösteremez. Çünkü o cihazın üretilme amacı, hedeflediği doku yağ odaklıdır, incelme cihazıdır. Oysa ki sizin selülitiniz farklı bir katmanda, farklı bir nedenden dolayı oluşmuştur. Dolayısıyla çok basit
basit. İnternetten cihazın adını yazarak, araştırarak bu cihazın sizin şikayetiniz için üretilip üretilmediğini hemen üretici firmanın ekranında bulabilirsiniz. Çok çeşitli makineler var hocam artık. Evet. Mesela epilasyon başlı başına aslında hani amacımız nedir? Tüylerimizden konforlu bir şekilde kurtulmak, uzun süreli kalıcılık sağlaması. Ama bakıyorsun işte ışınlısı var, buzlusu var, o su var, bu su acısızı var falan, bin bir çeşit şey var. Evet. Şimdi amacımız bir tane aslında, değil mi? Evet. Tüylerimizden kurtulmak. Yani o kadar teferruat var ki ben bir hasta olarak benim kafam karışıyor aslında. Evet, haklısınız. Şimdi şöyle, cihazlar ve teknolojiler sürekli geliştikçe işin içerisine biraz daha tabii ki firmalar konfor boyutunu dahil ediyorlar ve bugün söylemiş olduğunuz işte buzlu sistemler gibi işte kişilerin konforunu, tolerasyonunu artıracak şekilde makineler, cihazlar revize ediliyor. Yine burada bakmanız gereken şey bu cihazların Amerika Sağlık Örgütü FDA tarafından onaylı olup olmadığı, yine ülkemizde kullanımının yasal ve onaylı olup olmadığı ve bu örneğin epilasyon örneği verdiğiniz için söylüyorum. Bununla ilgili internetten memnuniyet oranına bakabilirsiniz. Herhangi bir yanık gibi bir vakayla karşılaşılmış mı buna bakabilirsiniz ve firmanın cihazlarını sizin girmek istemiş olduğunuz cihazı konumlandırdığı yerlere bakabilirsiniz. Çünkü mutlaka doktor kliniklerinde olması gerekiyor. Ama bunda mesela makinenin mi etkisi var, yapanın mı? Mesela şimdi dediğiniz gibi yanık önemli bir şey bu konuda, Evet. ama burada makineden ziyade yapan kişinin de herhalde kişiyi uyarması lazım. Yanık, yani koyu renk tenliyse yapılmaz gibi bir takım şeyler var, kıstaslar var. Evet, çok güzel bir noktaya temas ettiniz esasında. Burada estetik cihazlarıyla ilgili çalışan firmalara çok önemli bir görev düşüyor esasında. Eğitim. Cihazların eğitimini vermek ve bu eğitimi, bilgiyi sürekli güncellemek. Aynı şekilde kliniğin iç dinamiğinde de estetisyenler, uygulayıcılar değişebilir. Aynı şekilde Kurum içi eğitimlerini eğitim. revize etmek, bilgileri sürekli taze tutmak. Keza yurt dışında da farklı bir bilgi geliştiğinde bunu ülkemize ulaştırmak ve makinelerin doğru şekilde kişiye özel programlarla kullanılmasını Ya biz sağlamak. şimdi oraya gidip konforlu bir şekilde servis aldığımız için, mesela güzelleşmek için gidiyoruz. Perde arkasını bilmiyoruz hocam, ama arkasında bir okul gibi aslında çalışanların aldığı eğitimler var. O makinelerin bir kullanım süresi var, bir bekleme süresi var. Çok yüksek meblağlarla alındığını duyuyorum. Bir Öyle. makinenin gerçekten değeri çok yüksekmiş artık. Bunlar da çok önemli şeyler. Biz aslında 15 dakikalık bir güzelleşmeye gidiyoruz ama bir de onun arkası var, değil mi? Kesinlikle öyle. Makinelerin de bahsetmiş olduğunuz gibi pahalı olmalarının nedenleri var. Pahalı olduğunda birçok çalışma için harcanmış bütçeler aslında söz konusu oluyor. Pahalı bir uygulamadan yararlandığınızda bilin ki arka planında sizin sağlığınızı koruyacak birçok çalışma ve alınmış birçok onay ve geçirilmiş uzunca bir süreç var. Çünkü bir teknolojinin doğması, onay süreçlerinden geçmesi, klinik çalışmalarının yapılması ve hastalar üzerindeki olumlu olumsuz etkilerinin gözlenmesi çok uzun bir süreç ve dolayısıyla tabii ki klinikler açısından maliyetli uygulamalar, ama ben hep şunu söylüyorum, estetik ve güzellik söz konusu olduğunda önce sağlık, çünkü daha güzel görünmek isterken çok talihsiz olaylarda maalesef yaşanabiliyor. Ben bu işlerde çok ekonomik olunamayacağını söylüyorum her zaman. Şimdi mesela spor yapmıyorum diyor danışanlarımızdan bazıları. Selülitleri var, bölgesel kiloları var ve cerrahi de olmak istemiyor. Neler var son teknolojik olarak? Hangi enerji sistemleri kullanılıyor ve nasıl bir sonuç alabiliyor bu danışanlarımız? Şimdi selülitle ilgili çok güzel gelişmeler olduğunu söyleyebilirim. Çünkü firmalar biz kadınların böyle kitlece şikayet ettiğimiz selülit problemine karşı kayıtsız kalmıyorlar ve bu alanda sürekli çalışmalar yapıyorlar. Teknolojilerini güncelliyorlar. Günümüze gelinceye kadar selülitle ilgili iyi bir sonuç elde edebilmek için birden fazla cihaz bazlı uygulamadan yararlanmak gerekiyordu. Örneğin 4 seans X uygulamasına giriyordunuz, 6 seans Z uygulamasına giriyordunuz. Isı veriyorduk, kinetik enerji veriyorduk, evet. Radyo frekans veriliyordu, evet. farklı. Çünkü selülite neden olan farklı faktörler var. Aslında 5 tane temel sebep var selülite neden olan. Fakat tek bir teknoloji yoktu. Bu 5 temel faktörü aynı anda etki edebilen bir teknoloji yoktu. Mekanik etkiyle yardımcı oluyorduk, radyo frekans ısı etkisiyle, termal etkiyle yardımcı oluyorduk. Bunların kombinasyonuyla da selülit problemini ortadan kaldırmaya çalışıyorduk. Tabii ki çok da etkileyici neticeler alınıyordu. Fakat günümüzde şu an geldiğimiz noktada doğal bir teknoloji geliştirildi bu anlamda. Ve bu teknoloji hem mekanik etkiyi hem de termal etkiyi kişiye aynı anda iletebiliyor.
Bu demek oluyor ki çok daha etkili bir uygulama süreci geçiriyorum. Hem seanslarım kısalıyor, hem uygulama yapılan süre kısalıyor, hem de iki teknolojinin aynı anda dokuya iletilmesi de ayrı ayrı iletilmesine göre bakılırsa çok daha yüksek bir etki gösteriyor. Bu alanda doğal bir teknoloji çıktı ve artık Türkiye'de kullanılmakta. 1-1,5 yıldır ülkemizde de uygulanıyor. Sonuçları da gayet güzel ve başarılı. Peki erkek danışanlarımız var. Spor yapmadan diyorlar kas yapabilir miyiz? Bu Yapabilirler. konudaki teknoloji, yani biz buraya six pack diyoruz mesela, karın kaslarım Ama ortaya herkesin çıkabilir kadın mi? erkek Kadın sevdiği bir erkekti. şey hocam, o kas Bu yani. nasıl oluyor yani? Son teknolojide bu kas oranını biz nasıl şekillendirebiliyoruz bu cihazlarla? Hangi enerjiler kullanılıyor? Evet. Ben bunu merak ettim. Aslında bunu yapan teknoloji HIFEM olarak geçiyor. Yüksek yoğunluklu ve odaklı bir manyetik alan teknolojisiyle yapıyoruz biz bunu. Spordan tabii ki aslında oldukça farklı. Kaslarım uyarıyor. Evet, motor sinirleri uyarıyor Motor aslında. sinirleri uyarıyor. Motor sinirleri uyardığı zaman uygulama yapılacak, örneğin karın bölgesi için uygulama başlığını yerleştirdiğimiz alandaki motor sinirleri uyardığımızda oradaki kas grubunun tamamını çalıştırabiliyoruz. Ve biz bunu efor sarf etmeden kişi yatarken cihaz yardımıyla bu egzersizi yaptırabiliyoruz. Üstelik profesyonel bir sporcunun bile kaslarının tamamını çalıştırması mümkün değil. Ve süre olarak da bakarsanız 30 dakika gibi kısa bir sürede 20.000 mekik çekmişçesine eşdeğer bir Aslında böyle kasılma. aklın almadığı bir sayı bu yani. Nasıl enteresan. oluyor yatarken ben bu Evet. kadar mekik çekmiş Evet. oluyorum ama gerçekten öyle. Şimdi Terlemeden. Evet. bununla ilgili de yapılmış yine klinik çalışmalar var ve biz artık yatarak efor sarf etmeden kas yapabildiğimizi kanıtlamış olduğumuz için son derece rahat bir şekilde bunu söyleyebilirim. Yine uzun dönemli de çalışmalar yapıldı ve yayınlandı. Yani siz yatarken artık karın kası yapmanız gerçekten mümkün. Evet, o zaman hocam bunu öğrendiysek zeytinli çöreği yiyebiliriz. Yiyebiliriz, aynen öyle. Çok teşekkür ederiz Burçin Hanım Ben geldiğiniz için. teşekkür ederim. Son teknolojileri öğrenmiş olduk. Ayağınıza sayende. sağlık. Ben Ayağınıza teşekkür sağlık. ederim. Evet.